Evet arkadaşlar, çorabımı, fırfırlı çorabımın yapılışını iki videoda paylaşmak istedim. Çünkü uzun video oluyordu. Uzun olduğu için, anlatım da uzun sürdüğü için iki videoda paylaşacağım. İkinci videomda hemen nerede başlayıp nerede yaptığımızı kalp burada yapmıştık arkadaşlar. Bir düz bir ters kalp yaptık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sırasıyla sayarsak 6 ama şuradan birer tane sayarsak 1, 2, 3, 4. 4 kalp yaptıktan sonra şu kalpleri de sayalım. 1, 2, 3, 4. Her ikisi de 4 4 oluyor arkadaşlar. Olduktan sonra çorabımızın tamamlamış bulunuyoruz. Bu şekilde. Bakın şöyle de bakarsanız 1, 2, 3 kalp sığıyor. Şimdi çorabımızın uç kısmını yapacağız. Uç kısmının kesimlerini yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde uç kısmının kesimlerini yapacağız. Şimdi uç kısmının kesimlerini yaparken modelimiz bitiyor. Bittikten sonra bir sıra kırmızıyla dolanıyoruz. Bütün şişlerimizi bir sıra kırmızıyla dolandıktan sonra başladığımız yere geliyoruz ve bir ilmeğimizi örüyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmekle hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Çatallaştı. İkisini birlikte ördüm ve örmeye devam ediyorum. Kesimimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Azaltma işlemimiz. Şimdi diğer başa da öreyim. Evet arkadaşlar, son 4 ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimizden birini daha örüyorum. Şu iki ilmeğimizi yerlerini değiştiriyorum. Bakın şu şekilde iki ilmeğimizin yerlerini değiştirdim ve kesimini yapıyorum. Son ilmeğimizi örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. Bakın burası tabanı. Diğer şişime geçiyorum. Yine bir ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bir ve ikinci ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmeğime geçiyorum. Kesimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Azaltma işlemlerimiz bu şekilde yapıyoruz. Diğer şişime geçtim ve 4 ilmek kalana kadar ördüm. 4 ilmeğimin yine birini örüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi arkadaşlar değiştiriyorum. Yerlerine şu şekilde değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çorabımızın şu iki kısımda da azaltmalar yapacağız. Azaltmaları yaptık. Hem bu tarafta hem bu tarafta birer ilmek azaltıyoruz. Diğer tarafta da hem bu tarafta hem bu tarafta birer ilmek azaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi birer ilmek azalttık. Şimdi bu sıramızda azaltmıyoruz. Direkt örüyoruz. Bir sıra azaltmadan bir sıra azaltarak örmeye devam edeceğiz. Burada şimdi azaltmadan örüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Songül'ün Patikleri kanalına. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sıra daha kesimlerini göstereceğim. Bakın şöyle çorabımızın bu yan tarafı, şu yan taraflarında eksiltmeler yapıyoruz arkadaşlar. Her iki yan tarafında da eksiltme yapıyoruz. Şimdi yan tarafına geldik. İlk ilmeğimizi ördüm. İlk başlangıç yeri oluyor burası arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ilmekle diğer ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi bir sıra düz ördüm. Diğer sırada azaltma işlemi yapmadım. Şimdi bu sıramda yapıyorum. Bir sıra
düz örüyoruz arkadaşlar. Bir sırada da azaltma işlemleri mutlaka unutmayın. Evet, şimdi bu videomu duraklatmadan devam edeceğim. Videomu duraklatmayacağım arkadaşlar. Çünkü daha iyi öğrenmeniz için. Bakın arkadaşlar, son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimden şu 2 ilmeğimin yerlerini hemen değiştiriyorum. İkisini birlikte alıyorum. Diğerini de tek alıyorum. Evet, şimdi tekrardan diğer şişime geçtim. İlk ilmeğimi ördüm ve hemen 2 ile 3. ilmeğimi birlikte örüyorum ve diğer ilmeklerime devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kırmızı beyaz kalpli desenli yaptığım çorabım, fırfırlı çorabımı inşallah beğenirsiniz. Siz de yaparsanız kolay olacağını umuyorum. Bir de şu arka ipleri geçişinde elinizi çok sıkı tutmayın. Sonra çok dar olur çorabınız. Sıkı tutmayın böyle normal, çünkü iki iple işlenen, örülen çoraplar çok sıkı oluyor. Biraz daha rahat bırakmanızı tavsiye ederim. Şimdi yine 3 ilmeğimiz son kaldı. Son kalan 3 ilmeğimizin şöyle yerlerini bir değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde yerlerini değiştiriyoruz. İkisini birlikte örüyorum. Kesim işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Son ilmeğimi de ördükten sonra şimdi bu sıramda kesim yapmıyorum. Bu sırayı düz örüyorum. Kesim yapmıyorum. Bir sıra örüyoruz, bir sıra kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Ve çorabımızı bu şekilde devam ediyoruz. Her şişimizde 4 ilmek kalana kadar devam edelim. Eksiltelim, azaltalım. Her şişimize 4 ilmek kalacak arkadaşlar. O zamana kadar azaltalım. Ve bu uç kısmının kesimini de size göstereceğim. Uç kısmının kesimini göstereceğim. Onu uç kısmına kadar kesimimizde devam edin. Evet arkadaşlar, çorabımızın bitişine, son bitişine geldik. Her şişimizde bakın 4 tane ilmeklerimiz var. Şimdi bu şişlerimizin ilmeklerini birbirine aktaralım. Şöyle bu şişimdeki 4 ilmek vardı. Bunun diğerini de aktardıktan sonra 8 ilmek. Diğerini de arkadaşlar diğer şişimize aktaralım. 1 2 3 4 ilmeğimizde bunu aktarıyoruz. Toplamda 8 ilmek oluyor. Her iki şişimizde 8'er ilmeğimiz var. Arkadaşlar, ben bunun kesimini şu şekilde yapıyorum. Çorabımı içinden elimi uzatıyorum. Siz de böyle yapın. Bakın, şişimi şuradan tuttuktan sonra şöyle bir ilmeğimizden çıkartıyorum. Ve diğer şişimi de aynı şekilde bu tarafındaki ipimizi şöyle şu şekilde tutalım. Bu şekilde ilmeklerimi alıyorum, şişlerimi, ve çorabımı ters çeviriyorum arkadaşlar. Çorabımı ters çeviriyorum. Burada şişlerinizi kontrollü çekin ki ilmekleriniz kaybolmasın. Evet, bu şekil ilmeklerimi çektim, şişlerimi çektim arkadaşlar. Bakın bu şekil. Şimdi ipimi de buradan çekiyorum. İpimi de böyle çektim. Bakın arkadaşlar, çorabımı ters çevirdim. İpimi dışarıdan içeriye aldım. Bu şekil tutuyorum. Kesimimi buradan tersten yapıyorum arkadaşlar. Her bir ilmek bu şişimden, bir ilmek diğer şişimden alıyorum.
Evet, bir ilmek bu şişimden, bir ilmek diğer şişimden. İkisini birlikte kesiyorum arkadaşlar. Kesme işlemini ben bu şekilde yapıyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum ve bu ilmeğimi diğer ilmeğimin içinden geçirerek atlattırıyorum. Burayı biraz da sıkı sıkı tutunun. Bir ilmek bu şişimden, bir ilmek diğer şişimden, ikisini birlikte ipimi atlattırıyorum ve diğer ipimi de ilmeğimi de içinden geçirerek kesimimi yapıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek diğer şişimden ve diğerini de üstünden atlattırıyorum. Kesimim bu şekilde arkadaşlar. Bir ilmek aldım, bir ilmek de diğer şişimden aldım. İkisini birlikte şöyle alttan geçiriyorum arkadaşlar. İkisini birlikte çıkartıyorum ve diğer ilmeğimi alttan geçiriyorum. Atlattırıyorum bu şekil. 8 ilmeğimiz vardı. Şu şekil atlattırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek de diğer şişten ipimi geçiriyorum alttan ve diğer ilmeğimi de üstten atlattırıyorum. Bu şekilde keselim arkadaşlar, kesim işleminizi. Son ilmeklerimizi de taktım, ördüm. En son ilmeğimizi atlattırıyoruz. Evet, şurada bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ikisini birlikte atlattırıyorum ve burada ipimizin bu kadar keserek çorabımızı bitiriyoruz. Diğer ipimizi de alttan böyle çekiyoruz. İşlemimiz bitiyor. Şimdi bu ipimizi de burada böyle yedirin. Arkada ilmek iplik kalmasın. Bu şekilde arkadaşlar bakın tığ yardımıyla ipimizi yok edelim. Tığ yardımıyla. Evet. Arkadaşlar umarım çektiğim videolar size bir fayda sağlar. Umarım iyi anlatmış olayım. Evet, bunu da buradan bitirdikten sonra bakın çorabımızı ters çeviriyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Kesimimiz bu şekilde gayet şık duruyor. Hem daha sağlam oluyor bu şekil. Bakın detaylı bir şekilde inceleyin. Bakın bu şekilde. Hem ucu daha pürüzsüz oluyor. Uç kısmı pürüz olmuyor. Bu şekilde kesiminizi yaparsanız sizin için de iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diliyorum. Ve son çorabım, yani çorabımın son bitişi, fırfırlı kalp desenli çorabım. Teşekkürler.